Eyo eyo eyo, selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben gayet iyiyim. Valla Türk motovlog tarihi diye bir şey varsa o tarihe ben devamlı aynı yerlerde motovlog çeken birisi olarak herhalde adamı yazdırmış olabilirim diye düşünüyorum. Yine Alsancak'tayız. Yeni bir dönüş yolu. Aslında buraya gelirken bir video çekmiştim ama tam trafik saatine denk geldi. Açıkçası sizi çok da sıkmak istemiyorum. Sıkışık trafiğin içinde zaten bir yandan trafikle mücadele edip bir yandan bir şeyler anlatmak gerçekten kolay bir şey değil. O yüzden onu yayınlamayacağım. Büyük ihtimalle bunu yayınlayacağım. Şimdi en baştan bir duyuru gibi olsun. An itibariyle katıl butonumuz aktif oldu. Eğer oradan içinizden geliyorsa oradan bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda teşekkürler butonumuz da aktif oldu. Gönüllülük esastır. Bana destek olabilirsiniz. Tabii ki onun haricinde bana en büyük destek abone olmanız olacaktır. Onu bir duyurayım dedim. Aslında geçen attığım 2 videoda da açıktı ama o zaman söylemeyi unutmuşum. Alışkın değiliz öyle şeylere. Aklımızda kalmamış. Şimdi de onu duyurmak istedim. Bu insanlar niye kırmızıda geçiyor? Onu da anlamış değilim şu anda. Evet arkadaşlar. Şimdi bugün günlerden cuma, açıkçası milli bir yasımız var. O da nedir? Instagram'ın kapanması. Herkes yasta. Ya birader bir motorun soğusun ya. Her şeyini de paylaşma yani. Sıkıntı yok. 2 gün sonra açılır zaten büyük ihtimalle. Hani bu videoyu ben çok büyük ihtimalle salı günü yayınlarım. O zamana kalmaz açılır. Ya olay oldu ya. Yani bu insanların arasındaki milli yastı. Bir de hükümetin biliyorsunuz bir milli yası var. Bizim için çok önemli sanırım. Hamas'ın lideri midir artık neyse o öldürüldü. Biliyorsunuz ki görmeyeniniz yoktur. Hemen onunla alakalı bir yas ilan ediliyor. Zaten bizim ülkemizde alakasız her şeyle ilgili bir milli yas mevzusu var. Ben geçeyim mi seni geçmeyeyim mi anlamadım ki. Sarı da yandı senin yüzünden. Kaldık burada. Yani öyle bir mevzu var. Bizle alakalı olmayan her şeye milli yas ilan ediyoruz. Bugün bu yolu tercih ettim. Gerçekten çok büyük farklılık olmuştur sizin için de. En nihayetinde gittiğimiz yer aynı. Şimdi neyle alakalı konuşacağız? Açıkçası pek bir fikrim yok. Yani genel hatlarıyla belli aslında ama yine insanlara biraz yol göstermek adına gençlere birkaç bir taktik vermek istiyorum. Ailemi nasıl motosiklet almaya ikna edebilirim, kullanmaya ikna edebilirim, almaya ikna edebilirim diye bir mevzu. Şimdi arkadaşlar ya bizim tabii ki motosikletle alakalı çok büyük tabularımız var. Şeytan icadı öyle işte yok bir tek bir taşa bakar falan filan bir sürü bununla ilgili konu var. Bir sürü söz var. Tabii ki şimdi ebeveynlerini de anlamak gerekiyor. Çünkü biz biraz gazla çalışan bir toplum olduğumuz için biraz problem oluyor bazı şeyler. Ne gibi şeyler? Tabii ki bizde bir sidik yarıştırma durumu var insanlarda. İşte benim motorumun CC'si daha yüksek, ben daha iyi ön kaldırdım, ben daha iyi yarışıyorum, seni geçiyorum durumu olduğu için insanları da anlamak gerekiyor, anne babaları. Şimdi bu iş, şimdi bazı şeyler vardır. Bu motosiklet alma konusu, ikna etme konusu da onlardan bir tanesi aslında. Öyle hemen anne baba ben direkt motosiklet almak istiyorum diye konuya girdin mi karşında duvar bulursun. Bu senin moralini bozar. Böyle bir şeye gerek yok. Yavaş yavaş alıştıra biraz yol yapmalısın yani kaba tabirle. Önce bir zemin hazırlamalısın. Çünkü ilk karşılaşacağın tepki çok önemli. Birader ben sola kıvrılacağım. İlk karşılaşacağın tepki çok önemli. O yüzden yavaş yavaş ya işte mesela ne yapabilirsin? Bir fikir vereyim sana. Bir arkadaşının motosikleti varsa şöyle yapabilirsin. Ya anne, baba işte Ahmet'in motosikleti var. Onunla şuraya gittik. Çok eğlenceliydi. İşte 60'la gittik, 70'le gittik. Tehlikeye girmedik. Hemen işte arabayla gideceğimize motosikletle gittik ki daha çabuk varalım. Yavaş yavaş düzgün, çok iyi kullandık diye kanından yavaş yavaş girebilirsin. Böyle bu taktiklerle yavaş yavaş acele etmeden işte tabii önce bir ehliyet alma konusu var. Önce bir ehliyeti ısındırabilirsin. Ya anne baba alayım da dursun. Hani en azından ilerleyen günlerde lazım olur, bir şey olur gibisinden en azından önce bir ehliyeti çözün ki. Hani sonra bir bakmışsınız izni koparmışsınız. Yani aileyi ikna etmişsiniz izinden ziyade. Dediğim gibi birden acele etmek bu işin düşmanı. Yani acele etmeyeceksiniz. Yani benim ailemi herhangi bir ikna etme gibi bir durumum olmadığı için çok anlayamıyorum sizi işin aslı ama tahmin edebiliyorum. Çünkü her anne baba çocuğu için endişelenir. Dolayısıyla onları da biraz anlayarak yavaş yavaş nabza göre şerbet bu şekilde istediğinize adım adım ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani çok fazla bir taktik yok dediğim gibi bu minvalde ya işte
baba bak eldiven aldım, bu motosiklet eldiveniymiş, dursun. Bak ne kadar güvenli. Onu güvenli olduğuna ikna etmen gerekiyor. Çünkü onlara göre büyük bir tabu bu. Şeytan icadı diye bir laf var baktığın zaman. İşte düşük CC'ler varmış, öyleymiş, böyleymiş diyerek 80 tane yöntemi var bunun yani. Yavaş yavaş. Bu arada bunun altına yazarsanız ince ince ben size taktik verebilirim ya da Instagram'dan özelden yazabilirsiniz bana. Taktik verebilirim en fazla. Başka bir şey yapamam ama en nihayetinde o süreçleri bir görmek isterim yani. Biz şöyle gidiyoruz mu kanka yavaş yavaş? Bence gidiyoruz. Uyut. Uyut. Ya şöyle yapabilirsin mesela, az önce yaşadığımız gibi chopper'la başlayabilirsin. Bak anne, izletirsin videoyu da. Bak anne, bak baba, aralardan derelerden de gidemiyorum zaten. Sıkıntı yok. En nihayetinde içiniz rahat eder vesaire diye de girebilirsin. Vallahi bugün de bu videoyu yapıyorum ama bugün de aksi gibi ekipman giymedim. Ceket giymedim maalesef. Artık yapacak bir şey yok. Hani öğretmenler diyordu ya, sigara içen öğretmenler falan görürdünüz böyle. İşte benim söylediklerimi yapın, yaptıklarımı yapmayın gibi bir laf vardı. Tam da öyle değildi galiba ama hatırlamıyorum. Öyle bir şey olması lazım. Öyle bir mevzu. Vallahi şimdi buradan sahilden devam edip otobana bağlanacağım ama o İzmir'i bilenler bilir. O otobanda, ya çevre yolu daha doğrusu, biraz problemli. Uzundere tarafları hep sıkıntılı. Burada ıslaklık var mı? Bir şey var mı? Bu niye böyle oldu bu zemin? Bak köprünün altı var ya, yanıyor. Dışarısı iyi. Köprünün altı bütün gün kavrulmuş güneşten. Geçen attığım video akşam videosu atmıştım. Bu da bir akşam videosu olacak ama galiba benim farımda bir problem var. Yani çok karanlık çıkmış. Biraz bu videonun renkleriyle oynarım. İnşallah güzel bir video olur. En azından izlenebilir olur. Çok karanlık olmaz. Bunun ayarlarıyla oynayacağım. Biraz renk yapmam lazım. Çok da anladığım bir şey değil ama yapacağım elimden geldiği kadar. Oğlum su geliyor bir yerden. Nereden geliyor su ya? Cık. Ne yapıyorsunuz araba giderken? Camınızı mı temizliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bu nasıl bir hareketse? Bir de motorla alakalı şöyle bir şey yapabilirim arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ben bu motosikleti alırken hem orijinal gidonunu hem de tur camını almıştım. Vardı yani tur camı. O tur camı orijinal olmayabilir, bilmiyorum ama var en nihayetinde. Şimdi bugün onu çıkardım dükkanda. Biraz temizledim. Onun bağlantı yerlerini söktüm, baktım nedir ne değildir diye. Belki yarın onun bir videosunu çekebilirim. Ya da videosunu değil de belki takabilirim onu, hoşuma giderse. Şimdi Eyüp gidon olduğundan dolayı belki çok hoş olmaz diye düşünmüştüm ama gördüm birkaç tane Eyüp gidonlu VN800. Vallahi güzel olmuş, ben beğendim. Ama tabii bir de bir canlıda görmek lazım. Bir onu takacağım, beğenirsem büyük ihtimalle onu takarım. Tabii burada önemli olan şey şu aslında. Hani motovlog çekerken nasıl gözükeceği. Yani çok güzel bir görüntü olmazsa sökerim atarım. En nihayetinde 3-4 tane cıvata tutuyor onu. O sıkıntı değil. Bakım videosu yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi motorumun bakımı geldi. Yani önümüzdeki hafta bunun bakım parçalarını almayı düşünüyorum. İşte yağını alacağım. Hava filtresini alacağım. Yağ filtresini alacağım. Onun bir bakımını yapacağım. Onun bakımını yaparken de videosunu çekebilirim diye düşünüyorum. Hem de güzel bir içerik olur. En azından bilgilendirici bir şey olur. Yani böyle günlük olaylardaki fikrimi söylemektense veya işte anılarımı anlatmaktansa en azından daha faydalı bir içerik olmuş oluyor o zaman. Öyle bir şey yapabilirim diye düşünüyorum. Bak bu BMW her an şerit değiştirebilir. Ya trafiği okumak önemli ya. Ya hele böyle bir ABS'siz motora biniyorsanız trafiği okumak çok önemli. Ya her türlü önemli. Baktığınız zaman o ileri sürüş eğitimlerinde hep anlatılan şeyler bunlar. Ama dediğim gibi ABS'siz bir motora bindiğiniz zaman hata kaldırma olasılığı daha da düşüyor. Bir de böyle çukurlara girdiğiniz zaman bu tip bir motorda
götünüz acıyor biraz. Yapacak bir şey yok. Ona dikkat edin. Valla geçen gün buraya geldik biz de İnciraltı'na. O zaman video çekmedim. Ya birader, buradan otobandan dönüyoruz tabii. Menderes'e gidiyoruz. Ya arabaların o saatte niye bu kadar hızlı gittiğini ben anlayamadım ya. Saat böyle kaç diyeyim? Büyük ihtimalle 12.30 falandı. Ya inanılmaz hızlı gidiyor arabalar ya. Abi derdiniz ne? Bir de motorluyuz biz birader. Adam bir geçiyor yanımdan 150 ile 160 ile, bir de rüzgar var aksi gibi. Mahvediyor beni. Evet arkadaşlar, videonun bundan sonrası sürüş videosu olacak. İzlemek isteyenler devam edebilir. Şimdiden kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.